Merhaba arkadaşlar, ben İknur Dökmez. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PRAV tekniğini anlatmak istiyorum. PRAV, Prismatic Right Angle View dikiş tekniğidir. Yani Türkçe açılımı dik açılı ve boyutludur. Mesela 3 boyutlu, 4 boyutlu, 5, 6, 7, 8 boyutlu dik açılı örgü dikiş tekniğidir. PRAV 3'ün 3 duvarı vardır. Prizmatik üçgendir. PRAV 4 4 duvara sahiptir. Bir küp yapar ve daha çok kübik dik açılı örgü yani kübik örgü tekniği veya krav olarak adlandırılır. Kanalımda da videoları mevcut. Sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak videolara ulaşabilirsiniz. PRAV 5'in 5 duvarı vardır. Pentagonal, prizmatik beşgendir. PRAV 6 6 duvara sahiptir ve altıgen bir prizma yapar. PRAV 7 7 duvara sahiptir. Heptagonal denir. Yani prizmatik yedigendir. PRAV 8 8 duvara sahiptir. Oktogonal denir. Yani prizmatik sekizgendir. Şimdi PRAV tekniğine başlayabiliriz. Ve başlarken iki farklı yöntem kullanacağım. Aynı zamanda farklı boncuk büyüklükleriyle yapacağım. İlk olarak size üçgen prizmatik tekniğiyle başlayacağım. Küçük sayılardan başlamak istiyorum. Kristal ve boncuk kullanacağım. Yuvarlak kesimli kristal. 2 milimlik ve 0,15 milimlik kullanacağım. Bir kristal, bir boncuk, bir kristal ve bir boncuk olarak 4 tane almış oldum sayı olarak. Ve aşağı kadar indiriyorum. Ben size şimdi model olarak göstereceğim için en alt tarafta ipten çok fazla uzunluk bırakmayacağım. Ama siz 15-20 santim bırakın kapamada kullanmak için. Ve içinden bir iki defa dolaşıyorum. Ne kadar alt taraf sabit olursa örgü o kadar güzel durur. İpim kristalden çıktı. Bu sefer 4 tane almak yerine 3 tane alacağım. Yani burayı kullanacağız ortak olarak. Bir boncuk, bir kristal ve bir boncuk aldım. İp aşağı tarafta. Ben üst taraftan gireceğim. Bu şekilde. Bu şekilde oldu. Ve şimdi hemen yan tarafından boncuğun içinden ve kristalin içinden geçiyorum. Tekrar bir sağlam olabilmesi için buradan boncukların içinden de dolaşacağım. Bir tur daha dönmüş olacağım yani. Ve buradan kristalden çıkmıştı. Bir tane boncuk aldım ve karşısındaki kristalden gireceğim. Bu şekilde. Kapatmayacağım. Yani şöyle siz görmeniz için
Ve bir tane daha boncuk alıyorum. Hemen burada da kristalden çıktığımız için karşıdaki kristale gireceğiz. Bu şekilde. Ve yavaşça şöyle kapattığımız zaman altta ve üstte üçlenmiş oldu. Ve bir kere daha içinden dolaşacağım. Sabit olabilmesi için. Sabitleme işlemini yaptıktan sonra burada boncuktan çıkmıştım. Ve burayı da dörtleyeceğiz. Yani buradaki ilk duvardayız. Bir kristal, bir boncuk ve bir kristal aldım. İp yukarıdan çıkmıştı. Ben boncuğun alt tarafından giriyorum. Ve ilk duvarı yapmış oluyorum. Gördüğünüz gibi ilk duvarı yapmış oldum. Şimdi ikinci duvara geçeceğim. Çeviriyorum. Hemen orta göbekteki yani ikinci boncuğa geçiyorum. Ve ikinci duvarı yapacağım. Üç tane almak yerine 2 tane alacağım. Çünkü ilk duvardan kullanacağım ortak olarak. İlk önce 3 tane alıyorduk. Şimdi 2'ye düşecek. Bir kristal ve bir kum boncuk olarak alacağım ve devam edeceğim. İpi şöyle düzelteyim. İlk duvardan ortak kullanacağım için kristalden girdim. Ve hemen boncuktan ilerliyorum. Ve ikinci duvarı da yapmış olduk. Ortada 3 tane kristal oldu. Üstte 2 tane boncuk oldu. O yüzden üçüncü duvarı da yapmak için burada kullanmadığımız yani üçüncü boncuktan gireceğim. Yani hemen ilerliyorum bir öndeki boncuktan. Şöyle baktığımızda hemen yandaki kristalden de yukarı doğru çıkıyorum. Ve burada üst tarafı üçleyeceğiz demiştim biraz önce.
hem de kapatmış olacağız. Üçüncü duvarı yapmış olacağız. Sadece bir tane boncuk alacağım. Farkındaysanız sayılar yavaş yavaş düşüyor. Ve kristalden, hemen karşısındaki kristalden aşağı doğru gidiyorum. Aşağı doğru indikten sonra orta göbekteki boncuktan da geçiyorum. Ve kristalden tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci sırada oldu. Aslında model çok kolay. Şimdi burada bir kere daha içinden dolaşabiliriz. Sabit olmadıysa eğer. Ama genelde sabit olmuyor. O yüzden boncukların içinden dolaşacağım. Şimdi 4 duvar olanına geçeceğiz. Yani kubik rava geçeceğiz. Kubik yani kübik dik açılı olana geçiyoruz. Ve 4 tane boncuk aldım. Beyaz boncuk. Bunu bağlayacağım. Ya da içinden birkaç defa dolaşacağım. Şimdi ilk duvarı yapıyorum. Bir tane mavi, bir tane beyaz ve bir tane mavi alıyorum. Yani toplamda 4 tane olacak. 2 beyaz, 2 mavi olarak. Bununla birlikte 4 oluyor. Tersinden giriyorum. Ve ilk duvarı yapmış oluyoruz. Bir tane boncuk ilerliyorum. Bir tane ilerledikten sonra tekrardan burayı da dörtleyeceğiz. Ama burada bir önceki duvardan 2 tane boncuk kullanacağım. Bu ikisini kullanacağım. O yüzden 2 tane boncuk alacağım. Bir tane mavi, bir tane beyaz alıyorum. Ve maviden giriyorum. Beyazdan da giriyorum. Burayı da dörtlemiş olduk. Ve bir tane boncuk ilerliyorum. Diğer duvara geçtim. Şöyle açarak size de göstereyim. Şimdi bu duvarı da yapacağım. Bir tane mavi ve bir tane beyaz aldım. Maviden giriyorum. Beyazdan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 boncuk oldu. Burada da kapatıyorum. Ve bir tane boncuk ilerliyorum. Her zaman kapattıktan sonra bir tane boncuk ilerliyoruz. Şimdi açık olarak göstereyim, birazdan kapanacak. Kapatmak için de ip beyazdaydı ve ben maviden yukarı doğru çıkıyorum. Ve bir tane beyaz alıyorum çünkü burayı da dörtlemem lazım. Ve bir tane beyaz aldım. Mavinin içinden aşağı doğru iniyorum. Ve gördüğünüz gibi üst tarafı da kare yaptık. Yani küp şeklini aldı. Ve burası da kare oldu. Ve içinden bir kez daha şöyle dolaşıyorum. Beyazdan girdim.
Maviden yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi üst taraftayız. Üst tarafı da biraz daha sabitlemek için içlerinden dolaşalım. Bu şekilde oldu. Tekrar diğer sıraya geçmek için bir tane mavi, bir tane beyaz ve bir tane mavi aldım. 3 boncuk. Her zaman ilk başta 3 boncuk alıyoruz. Sonra 2, 2 ve 1 olarak alıyoruz. İp yukarıda. Ben aşağıdan yukarıya doğru giriyorum. Ve bir tane ilerliyorum. Biraz önce buradan devam etmiştik. Şimdi buradan devam ediyoruz. Fark etmiyor. İşlem yine aynı. Bir tane beyaz, bir tane mavi ve bir tane beyaz alıyorum. Ve yan duvarla birleştiriyorum. Maviden ve beyazdan geçiyorum. Geçtikten sonra bir tane beyaz ilerliyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi tekrar bir tane mavi ve bir tane beyaz boncuk aldım. Mavinin içinden ve beyazın içinden geçiyorum. Bu şekilde ve bir tane ilerliyorum. Yani beyazın içinden de geçiyorum. Ve son kısmı yapacağız. Kapatma işlemini. Gördüğünüz gibi üstte 3 tane. Maviden de yukarı çıkıyorum. Bir tane beyaz boncuk alıyorum. Ve karşısındaki hemen buradan aşağı doğru iniyorum. Maviden. Burayı da dörtlemiş olduk. Ve aşağıdaki beyazdan geçiyorum. Ve tekrar mavinin içinden yukarı doğru ilerliyorum. Ve beyazdan da geçiyorum. Burada da sıkılama işlemi yapabiliriz. Daha iyi olabilmesi için. Bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi 4 milimlik kristal kullanacağım. Ve 8 numara boncuk kullanacağım. Beşgende 5 boncukla başlıyoruz. 5 boncuk aldıktan sonra aşağı kadar indiriyorum. Ve içinden bir tur dolaşacağım. İçinden bir tur gittikten sonra bir tane kristal, bir tane 0.8 ve bir tane kristal aldım. İp bu yönden çıkmıştı. Tam tersinden giriyorum. Şu şekilde baktığımızda burayı da dörtlemiş olduk.
Ve diğer duvara geçmek için bir tane ilerliyorum. Ve bir tane kristal, bir tane 08 numara boncuk alıyorum. Biraz önce 3 tane almıştık. Yani 2 kristal, bir tane de 08 almıştık. Bir sayı düşürdük. Çünkü ilk başta her zaman çok alınıyor. 3, 2, 2, 2 diye gidiyor. Bir tane alacağız en sonunda da. Buradaki 2 boncuğu kullanacağız. Çünkü yan duvarla bağlantı kuracağız. Kristalden giriyorum. Ve 08'den de geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4 oldu. Ve bir tane boncuk ilerliyorum. Ve tekrar bir tane kristal alıyorum. Ve bir tane 08 numara boncuk alıyorum. Ve yeşilin içinden giriyorum. Aşağıdaki 08'den çıkıyorum. Bu şekilde. Ve bir tane boncuk ilerliyorum. Şimdi 5. duvardayız. Eğer nerede kaldığınızı karıştırırsanız, anlamakta biraz zorlanırsanız, bilmeyenleriniz için diyorum. Burada kristallerin sayısını saymanız yeterli olacak. 4 tane kristal burada saydığımızda. Şu şekilde tutayım. Ve tekrar bir tane kristal alacağım. Ve bir tane de 08 numara boncuk alıyorum. Ve yine yan duvarla boncukları ortak kullanıyorum. Bu şekilde. Aşağı indim. Ve bir tane boncuk ilerliyorum. Ve burada artık yukarı doğru çıkıyorum kristalden. Şöyle çevirdiğimde şimdi baktığımızda alt tarafı, kristalli olan tarafı zaten tamamlamıştık. Üst taraf eksik kaldı. 4 tane boncuk burada. Kristalden çıkmıştık. Bir tane boncuk aldım. Ve burada tam karşısındaki kristalden aşağı iniyorum. Ve kapatıyoruz. Bu şekilde. Buradan içinden tekrar dolaşıyorum. Biraz sabitleyebilmek için. Şimdi alt tarafta kalmıştık. Üst tarafa doğru tekrar çıkıyorum. Kristalin içinden geçtim. Tekrar boncukların içinden dolaşıyorum. Gördüğünüz gibi
beşgenimiz de oluştu. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Ve farklı bir kristal kullanacağım renk olarak. Bir kristal, bir boncuk ve bir kristal aldım. İp buradan çıkmıştı. Ben sağından giriyorum ve bir tane boncuk ilerliyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar bir tane kristal ve bir tane 08 numara boncuk alıyorum. Burada biraz önce de yaptığımız gibi bu boncukları, yani kristalleri de ortak kullanıyoruz. Ve yeşil kristalden aynı zamanda boncuktan da aynı anda geçiyorum. Ve bir tane ilerliyorum. Tekrar bir kristal ve bir boncuk aldım. Yeşil kristalden ve boncuktan geçiyorum. Ve bir tane boncuk ilerliyorum. Bu şekilde baktığımızda 4 tane kristal oldu. Bunu 5'e tamamlayacağız. Bir tane kristal ve bir tane boncuk aldım. Kristalden geçiyorum ve alttaki boncuktan çıkıyorum. Ve kapatacağız. Bir tane boncuk ilerliyorum. Ve kristalden yukarı doğru çıkıyorum. Baktığımızda üstte 4 tane ve 5'e tamamlayacağız. Bir tane boncuk aldım. Kristalden çıkmıştı ip ve karşıdaki kristalden geçiyorum. Ve aşağıdaki kumdan dolaşıyorum. Aşağıdaki boncuktan dolaştım ve yukarı doğru kristalden geçiyorum. Şimdi burada boncukların içinden dolaşabiliriz. İşlem bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel oldu. Farklı tasarımlar yapılabilir. Aklınıza ne geliyorsa, küpe, bileklik, kolye. Şimdi sıra altıgende. 4 milimlik boncuk kullanacağım. İsterseniz inci de kullanabilirsiniz. Aradaki boncuk da 08 numara boncuk. Altı tane boncuk alıyorum ve bağlıyorum. Altı tane boncuğu aldım ve içinden birkaç defa dolaştım ve bağladım. Sabit oldu yani. Şimdi bir tane 08, bir tane 4 numara ve bir tane 08 boncuk aldım.
ve ip buradan çıkmıştı. Ben tam tersinden giriyorum. Bu şekilde. Ve bir tane boncuk ilerliyorum. Her zaman bir tane boncuk ilerlemeyi unutmayın. Ve bir tane 08 numara ve bir tane 4 numara boncuk aldım. Burada ip eflatundan çıkmıştı, açık eflatundan. Ben koyu eflatundan giriyorum ve açık eflatundan çıkıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane oldu farkındaysanız. Ve aşağı kadar indiriyorum. Bir tane açık eflatundan ilerliyorum. Tekrar bir tane 08, bir tane 4 milimlik boncuk aldım. Yukarıdaki koyu eflatundan açık eflatuna doğru iniyorum. Bu şekilde. Ve bir tane boncuk ilerliyorum. Tekrar bir tane 8 numara ve bir tane 4 numara boncuk aldım. Yukarıdaki eflatundan giriyorum ve aşağıdaki açık eflatundan çıkıyorum ve bir tane eflatunda aşağıdan ilerliyorum. Bu şekilde. Tekrar aynı boncukları alıyorum. Bir tane 8 numara ve bir tane 4 numara aldım. Koyu eflatından yukarıdan 8 numaradan giriyorum ve 4 numaradan çıkıyorum. Bu şekilde. Ve bir tane 4 numara aşağıdan ilerliyorum. Şimdi burada baktığımızda 08 numaralar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Bu da demektir ki artık kapatabiliriz. Zaten önümüzde ilerleyecek boncuk da yok. 08 numaraya doğru çıkıyorum. Şimdi bir tane 4 numara boncuk alıyorum ve hemen karşısındaki eflatundan giriyorum. Şimdi açık eflatun yani 4 numaranın içindeyiz. Yukarı doğru çıkmam lazım. 8 numaranın içinden yukarı doğru çıkıyorum. Ve buradan tekrar 4 numaranın içinden giriyorum. Ve burada şimdi içlerinden dolaşabiliriz bir tur daha.
prizmatik üçgen olanı yani üçlü, kubik round yani dörtlü küp şeklinde olan, beşli beşgen olanı, bu da altıgen altılı olanı, 7, 8 bu şekilde devam ediyor. Bir eğitim videosunda sonuna geldik. Eğer bana sorularınız varsa bu videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.